Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında dün Borsa İstanbul'da kapanışa yakın görülen sert satışlar döviz kurunun yukarı yönlü hareketinde belirleyici olurken TÜİK tarafından açıklanan genel ekonomik durum beklentisi bir önceki 82,9 iken Mayıs ayında 78,8 olarak gerçekleşti. FED yetkilisi Bernard'ın verdiği demeçte Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin tahmin edilemeyen bir toparlanmada olduğunu söylerken yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,48 ve 8,55 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,38 ve 8,30 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise dolar endeksindeki görülen geri çekilme ile birlikte değer kazanımını sürdüren Euro'da ekonomik toparlanma beklentilerinin iyileşmesiyle hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası yetkilisi PEPP varlık alım programının hızını değiştirmek için bir neden olmadığını söylerken ekonominin hala kırılgan olduğunun da altını çizdi. Ekonomik toparlanmanın net bir şekilde gerçekleşmediğini yenilerken Euro Türk lirası tarafına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,40 ve 10,48 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,27 ve 10,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise FED ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerin açıklamaları ilerleyen dönemde izlenecek olan para politikasına ilişkin tahminleri beraberinde getirirken Fed'in varlık alım programında değişikliğe gidilmesinin konuşulmasının aksine PEPP varlık alım programının hızını değiştirmek için bir neden görülmediğini söylerken ekonominin hala kırılgan olduğunun da altını çizdi. Pandemi kaynaklı krizin henüz bitmediği için Avrupa Merkez Bankası'nın geniş para politikası uygulamasının devam etmesi gerektiğinin de altını çizdi. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,2280 ve 1,23 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1,2240 ve 1,2225 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerçekleştirilen toplantıların kısa süre içerisinde sonuçlanması beklenirken anlaşmanın detaylarının açıklanması ile Brent petrolde fiyatlarda oynaklık yaşanabilir. Açıklanan Amerika Birleşik Devletleri haftalık ham petrol stokları bir önceki haftaya göre 400.000 varil azalış gösterirken dünyanın sayılı yatırım bankalarının önde gelen firması Brent petrolün varil başına 80 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yatay hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 68,95 ve 69,50 dolar seviyelerini
yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 68 dolar ve 67,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a